4 Şubat 2021 tarihinin öğle saatlerinde Amerika'nın New Mexico eyaletindeki bir otoyolda sıradan bir gün daha başlıyordu. Bu bölgede araç kontrolleri pek de sıra dışı değildi, ancak o gün yaşanacakları kimse tahmin edemezdi. Henüz 28 yaşında olan polis memuru Darian Jarrett evli ve 4 çocuk babasıydı. Her zamanki gibi görevini yapıyordu ve birkaç dakika sonra başına geleceklerden tamamen habersizdi. Gonna be on I-10, eastbound at about the 101. Out temp tag 0527 Edward Paul. It's gonna be a white Chevy pickup, one aboard. Can't tell what state the temp tag's out of. Jarrett'ın bilmediği şey ise durdurduğu beyaz pikapın Omar Cueva Felix adlı bir adama ait olduğuydu. Cueva sıradan bir sürücü değildi, çünkü kendisi Amerika'nın İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen aktif bir soruşturmanın hedefindeydi. Cueva'nın tehlikeli biri olduğu ve bir daha cezaevine dönmeyeceğini açıkça söylediği biliniyordu. Aslında Cueva'nın aracının özel ekibin desteğini alacak başka bir polis memuru tarafından durdurulması planlanmıştı. Ancak yaşanan ciddi bir iletişim hatası nedeniyle bu bilgi doğru kişilere ulaşmadı ve ne yazık ki aracı durdurma görevi karşısındaki kişinin ne kadar tehlikeli olduğundan tam olarak haberdar edilmeyen polis memuru Jarrett'a kaldı. Afternoon, sir. My name's Darian Jarrett. I'm with New Mexico State Police. Reason for the stop is your window tint's a little too dark. Yeah. You mind if I open the door? Or if you want to roll down the window more? It's dark? Yeah. I noticed you got temp tags. You got registration for the vehicle? Yes, sir. I'll need registration and your driver's license as well. Come with me to my vehicle. That way I can run your name and date of birth, and then that way I can get my return, okay? Go ahead. Shut the vehicle off. If you want, it's up to you. What was your name? Omar Cueva? Omar Cueva? Yes, sir. All right, Mr. Cueva. O-M-A-R-C-E-V. Okay. While she's sending the pic, let's go so that I can run my checks on you. Hey, real quick. You have a firearm on you? No, I see it. Please, do me a favor. You mind if I take it off you for my safety? All right, hold on. All right, let's go to my vehicle, okay? Come on. 'Memur Jarrett araca yaklaştı, Cueva'dan birkaç kez araçtan çıkmasını istedi ve belindeki silahı fark etti. Ancak Cueva'nın üzerinde başka bir silah daha gizlediğini bilmiyordu. Jarrett'ın hiç beklemediği bir anda Cueva silahını çıkararak onu çok yakın mesafeden vurdu ve olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra yaklaşık 5 dakika içinde polis ekipleri Cueva'nın peşine düştü. Yaklaşık 64 kilometre süren kovalamacanın ardından Cueva'nın aracı durduruldu ve birkaç saniye süren çatışmanın ardından polisler tarafından vurularak öldürüldü. Jarrett maalesef olay yerinde hayatını kaybetti ve geride eşi Gabriella ile 3 çocuğunu bıraktı. Cueva'nın silahlı ve tehlikeli olduğu güvenlik birimleri tarafından biliniyordu. Ancak bu kritik bilgiler Jarrett'a tam olarak aktarılmadı. Gabriella daha sonra eşinin yeterince bilgilendirilmeden göreve gönderildiğini belirterek New Mexico Kamu Güvenliği Departmanı'na dava açtı. Dava $523.000 uzlaşmayla sonuçlandı. Ancak gerekli bilgiler zamanında Jarrett'a ulaşsaydı belki de o gün evine dönebilecekti. 19 Eylül 2025'te Los Angeles'ın Highland Park bölgesinde polis ekipleri hakkında ağır suçtan yakalama kararı bulunan bir kişiye yönelik operasyona destek vermek için sirenleri ve tepe lambaları açık şekilde kuzeye doğru ilerliyordu. Polis aracı yoğun trafikte hızla ilerliyor, araçların arasından geçerek ve kırmızı ışıkları aşarak olay yerine ulaşmaya çalışıyordu. Tam o sırada işten çıkıp evine dönmekte olan 30 yaşındaki Gerardo Jerry Estrada isimli bir adam da sık sık yaptığı gibi kaykayıyla karşıya geçmeye çalışıyordu. Ancak saniyeler sonra bu korkunç olay meydana geldi.
97 is requesting a... He's over here. He's over here. Çarpışmanın şiddeti o kadar büyüktü ki yakındaki etkinlik alanında bulunan insanlar bile sesi uzaktan duydu. Müzik ve ışıklarla devam eden akşam bir anda çığlıklar ve büyük bir kargaşaya dönüştü. Estrada çarpmanın etkisiyle ileri savruldu ve yolun orta kısmına yakın park halindeki bir aracın altında sıkıştı. Polisler hemen durarak Estrada'yı aracın altından çıkardı ve çevredeki insanların şaşkın bakışları arasında kalp masajına başladı. Kısa süre sonra sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen aldığı ağır darbeler nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından özellikle kalabalık şehir bölgelerinde polislerin acil durumlarda yüksek hızlı araç kullanmasının ne kadar güvenli olduğu ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Görüntülerde polis aracının yoğun trafik içerisinde sık sık şerit değiştirdiği, ayrıca kazadan hemen önce araçtaki polislerin kendi aralarında konuştuğu görülüyordu. Polisler hakkında ise kamuoyuna açıklanmış herhangi bir ceza veya disiplin yaptırımı bulunmuyor. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Polislerin acil bir duruma müdahale ediyor olsalar bile şehir içinde bu kadar yüksek hızda ilerlemesi sizce doğru muydu? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda belirtin. Tarihler 10 Ağustos 2025'i gösterdiğinde Güney Carolina'nın Orangeburg County bölgesindeki bir otoyolda sıradan bir trafik kontrolü olarak başlayan olay kısa süre içinde kimsenin tahmin edemeyeceği bir trajediye dönüştü. Gece saat 2 civarında polis memuru Dennis Riggs şeritler arasında düzensiz şekilde ilerleyen beyaz bir aracı durdurdu. Sürücünün dikkatsiz ya da alkollü olabileceğinden şüpheleniliyordu. Araç durdurulduğunda sürücü direksiyon başındayken bir dizi izlediğini, hatta bunun Breaking Bad olduğunu söyledi. Polis memuru Riggs ise yol kenarında sürücüyle konuşurken saniyeler sonra beklenmedik bir olay meydana geldi. Hello. I'm good. I'm Trooper Dennis Ricks of the South Carolina Highway Patrol. The reason I was stopping is because you keep hitting your lane or the line there on the roadway. Are you okay? Okay, so somebody's also calling in saying you were touching the line, and I witnessed you touching the line. I understand. I see you watching, was that Breaking Bad? Unfortunately. It's a good show, but Number of sellers. it's not. No! Call 911! Call 911! Bir anda beyaz bir kamyonet yol çizgisinin dışına doğru kayarak emniyet şeridinde bulunan polis memuru Riggs'e büyük bir şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle Riggs metrelerce savruldu. Kamyoneti ise 45 yaşındaki Anthony Adidlet isimli bir adam kullanıyordu. Kazanın ardından kamyonet şoförü acil durum hattını arayarak Riggs'in yolun içinde durduğunu ve ona çarpmamak için direksiyonu kırmaya çalıştığını söyledi. Ancak kamera görüntüleri Riggs'in tamamen emniyet şeridinde bulunduğunu gösteriyordu. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve Riggs'i ağır yaralı halde buldu. Kötü hava koşulları nedeniyle helikopter kullanılamayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Kamyonet şoförüne gelecek olursak, ehliyetinin daha önceden askıya alınmış olduğu ve geçmişinde çok sayıda trafik ihlali bulunduğu ortaya çıktı. Olayın ardından kamyon şoförü tutuklandı ve dikkatsiz şekilde ölüme sebebiyet vermeyle ehliyeti askıdayken araç kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu olay özellikle gece ve sabaha karşı otoyol kenarında yapılan trafik kontrollerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. 2025 yılının Mayıs ayında Washington eyaletinin Seattle kentinde bulunan Ship Kanal Köprüsü üzerinde polis ekipleri plakasız ve hızla ilerleyen bir aracı fark etti. Gece geç saatlerde aracı durdurmak isteyen polis memuru hemen aracın peşine düştü. Fakat bunu gören 19 yaşındaki sürücü ve yanındaki arkadaşı durmak yerine hızlanarak kaçmaya başladı. Ancak kısa bir süre sonra olayın sonu hiç de iyi bitmedi. Bu arada kaçan sürücü köprü üzerindeki yolda bir kazaya da karışmıştı. 453 Seattle North 5, north of Lakeview. Start emergency.
emergency traffic. He's just before Ship Canal. 453 Seattle, I'm in pursuit, pitting the vehicle. 453, pitting the vehicle, 025. Step out of the vehicle! Hey! Do not jump! Get out! Then put your hands up now! Put your hands up! Stay right there! Do you understand? Stay right there! Turn around! Turn around! Walk back to the sound of my voice! 453, I have one at gunpoint. 453, 1 at gunpoint, 026. They're right there! Who else is in the car? 453 Seattle, I have the driver out of the vehicle. Passenger jumped over the bridge. Good! Verify over Ship Canal. Stay right there, do you understand? Suspended, we're both cleared. System 008. Araç köprü üzerinde iki başka araca çarptı ve aracın sağ ön lastiği yerinden çıktı. Buna rağmen araç kısa bir süre daha ilerlemeyi başardı ve sonunda köprünün kenarındaki bariyere çarparak durdu. Fakat işin en korkunç tarafı araçtaki 19 yaşındaki bir gencin yaklaşık 55 metre yükseklikteki köprüden aşağı atlamasıydı. Bu yükseklikten düşmenin ardından hayatta kalma ihtimali neredeyse yoktu. Aşağıdaki zemine düşen genç aldığı ağır yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. No, we were just having a chill night out. I don't know why he did. I'm gonna be so for real with you. I don't know why he did what he did. Did he take anything? Or? No. I guess he was just on his little kick and was like, all right, cool, I could try to get away. And I was like, by the time I knew what was going on, I looked up and I saw two cars in front of us. I looked at him, I said, I'm lucky I'm unscathed. Did he say anything? Nope. What did he do? He just got out the driver's seat, hopped out the car, and I guess hopped off the... Araçta kalan diğer genç gözaltına alındı. Ancak daha sonra serbest bırakıldı. Kazaya karışan diğer kişiler ise yaralanmadı. Araç çalıntı değildi. Ancak soruşturmacılar aracı kimin kullandığını ve iki gencin neden basit bir trafik kontrolünden kaçmaya çalıştığını kesin olarak açıklamamıştı. Olayın ardından bu köprüde daha önce de benzer trajediler yaşandığı ve daha yüksek bariyerler ya da ek güvenlik önlemleri gerekip gerekmediği tartışıldı. Polis ayrıca olay sırasında uzun süreli, yüksek hızlı bir kovalamaca yaşanmadığını belirtti. Fakat o kısa panik anı bile gençlerden birinin hayatına mal oldu. Plakasız araç yüzünden yakalanmaktan korkmuş olabilir ya da kazanın ardından paniğe kapılmış olabilir. Ancak aklından ne geçerse geçsin, böyle yüksek bir köprüden atlamak hiçbir zaman doğru bir çözüm değildi. Bu görüntüler 19 Kasım 2017 tarihinde Florida'da kaydedildi. Görüntülerde iki polis aracı bir trafik kontrolüne destek vermek için olay yerine gidiyordu. Her iki polis aracında da araç kamerası bulunuyordu. Polisler olay yerine ulaştıktan yalnızca 2 dakika sonra havada alçaktan ilerleyen küçük bir uçak kamera görüntülerine girdi. Ancak kısa süre içinde uçağın hızla irtifa kaybettiği ve doğrudan polislerin bulunduğu noktaya doğru geldiği fark edildi. Uçak alçalırken sağ kanadı bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçak dönmeye başladı ve yolun kenarına doğru savruldu. Kazadan sadece birkaç dakika önce 4 kişilik küçük uçak yakınlardaki bir havaalanından havalanmıştı. Uçağı Mark Allen isimli bir adam kullanıyordu ve yanında bir yolcu bulunuyordu. Uçuşun kısa süre sonrasında motorlarda arıza meydana geldi. Mark durumu havaalanına bildirdi ve geri dönemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Motorun durumu giderek kötüleşince başka seçeneği kalmadı ve uçağı yola acil iniş yapmak zorunda kaldı. Şans eseri o sırada yol üzerinde polis ekipleri bulunuyordu. Kazanın şiddetine rağmen Mark ve yanındaki yolcu enkazdan hafif yaralarla çıkmayı başardı. Bunun haricinde ise yerde bulunan hiç kimse yaralanmadı.
2019 yılında göreve yeni başlayan Hasan Hollis adlı bir polis memurunun araç kamerasına oldukça dehşet verici görüntüler yansıdı. Hasan, otoyol girişinde arızalanmış bir aracın yanında çekici gelmesini bekliyordu. Tam o sırada kırmızı bir araç fark etti. Bundan yalnızca birkaç dakika önce bölgede görev yapan tüm polis ekiplerine bu tarifle eşleşen ve olası bir kaçırma vakasıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir araç için uyarı geçmişti. Hasan bunu fark eder etmez arızalı aracın yanından ayrıldı ve kırmızı aracın peşine düştü. Kısa bir süre sonra araca yetişip hemen arkasına geçti. Plakayı kontrol ettiğinde aranan araçla eşleştiğini gördü. Bunun üzerine Hasan telsizden destek istedi ve aracı son derece dikkatli bir şekilde durdurmaya başladı. Yeah. Yes. Where? Where the car? Stop the truck. Over to the truck. Get out of the truck. Go to the back seat now. Araçta bulunan kişi 35 yaşındaki Louis Coleman'dı. Polis araçta başka biri olup olmadığını sorduğunda ise Coleman bagajda birinin bulunduğunu söyledi. Fakat işin korkunç kısmı da tam burada ortaya çıktı. Çünkü bagajda Jessie Correa isimli 23 yaşındaki genç bir kızın kalıntıları vardı. Daha sonra yapılan incelemelerde Coleman'ın bu valizi olaydan yalnızca birkaç gün önce yakındaki bir marketten satın aldığı belirlendi. Aynı alışverişte koli bandı, cerrahi eldiven ve koruyucu gözlük gibi başka malzemeler de satın almıştı. Söylenenlere göre bu olaylar Jessie Correa'nın en son görüldüğü bir gece kulübünde başladığı düşünülüyor. İddiaya göre Coleman, Jessie'yi burada aracına binmeye ikna etti. Tutuklandıktan sonra suçlamaları reddeden Coleman, 2022 yılında federal jüri tarafından suçlu bulundu ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Coleman karara itiraz etse de 2025 yılında temyiz mahkemesi verilen ömür boyu hapis cezasını değiştirmedi.